Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün alternatif akım konusuna başlayacağız. Alternatif akım nedir? Doğru akımı bu alternatif akımdan ayıran özellikler nelerdir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Ama önce doğru akım neydi? Bunu görelim arkadaşlar. Şimdi doğru akım dediğimizde direct current diye geçiyor. Direct current diye geçiyor arkadaşlar. Doğru akımı pil, akü ve dinamo gibi araçlarla üretiyoruz arkadaşlar. Yönü ve şiddeti sürekli sabittir arkadaşlar. Mesela biz burada 1,5 voltluk bir pili bir lambaya bağladığımızda arkadaşlar bu pilin şu uç kısmının artı olduğunu, alt kısmının da eksi olduğunu biliyoruz ve burada arkadaşlar artıdan çıkacak şekilde şöyle akımı yazıyorduk. I ya da I şeklinde gösteriyorduk arkadaşlar. Mesela diyorduk ki işte 2 amper bir akım geçiyor şeklinde yönünü de söylüyorduk, değerini de söylüyorduk arkadaşlar. O zaman akımın yönü ve şiddeti sabit olan akımımız doğru akımımızdır arkadaşlar. İletimi sırasında güç kaybı çok fazla oluyor. Tabii biz buradaki küçük devrelerden bahsetmiyoruz. Yani büyük mesela evlerde doğru akım kullanılsaydı, bütün şehre arkadaşlar doğru akım verilseydi, ilk başta Edison'un lambayı bulmasıyla beraber arkadaşlar evlere doğru akım çekmiştir ve bu doğru akım büyük kayıplarla evlere ulaşmıştır. Dolayısıyla burada iletimi sırasında güç kaybı fazladır derken bu doğru akım şekilde evlere nakledilmiş olsaydı güç kaybı fazla olacak demektir. Bunu kastediyoruz arkadaşlar. Yoksa bir el fenerinin içerisinde lambanın çalışmasından bahsetmiyoruz. Gerilimi değiştirmek maliyetlidir. Doğru akımın volt değerini yükseltmek ya da volt değerini düşürmek maliyetlidir arkadaşlar. Güç kaynağı seyyar ya da pil gibi olduğu için arkadaşlar bazı aletlerde kullanımı kolaydır. Yani ne yapıyorsun? Sen doğru akımı alıyorsun bir akü şeklinde başka bir yere götürüp orada kullanabiliyorsun. Yani seyyar kullanımı kolaydır. Artı ve eksi kutupları belli olduğu için elektrolizde ve kaplamacılıkta kullanılır arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz protonlar şuradakiler arkadaşlar. Şunlar proton. Gördüğünüz gibi elektronlar da arkadaşlar şu yönde hareket ediyor. Elektronların hareketinin tam tersinde biliyorsunuz biz akım yönünü elektronların hareketinin tam tersi olarak alıyoruz. Şöyle akım şeklinde yazalım. Zaten akım artıdan eksiye şeklinde ifade edilmişti. Yani akım ne yapıyor? Şu şekilde geçmiş oluyor elektronların hareketinin tersinde. Metallerde biliyorsunuz son yörüngede elektronlar serbestti ve bu şekilde bir pil sayesinde bir akü sayesinde elektrik akımı meydana geliyordu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar doğru akımı günlük hayatta nerede kullandığımızla ilgili birkaç örnek verelim. Mesela telefonda arkadaşlar biliyorsunuz bataryada doğru akım kaynağıdır batarya. Artı eksi diye bu şekilde kutupları vardır. Bir saati düşündüğümüzde yine içerisinde 1,5 voltluk ya da 3 voltluk piller yerleştirerek duvar saatini ya da kol saatini çalıştırıyoruz. Bir dizüstü bilgisayara baktığımız arkadaşlar arkasında bataryası var. 12 voltluk gerilimle bir dizüstü bilgisayar çalışıyor arkadaşlar. Elektrik motoru, tablet bilgisayar arkadaşlar, normal dizüstü bilgisayar, radyo doğru akımla çalışıyor. Elektrik motoru arkadaşlar ya da tramvay, metro yine doğru akımla çalışır arkadaşlar. Elektrikli arabalarda yine doğru akımla çalışacak. Yani aküler yerleştiriyoruz içerisine ve bu şekilde yol alıyoruz arkadaşlar. Şimdi alternatif akım diyelim arkadaşlar. Alternatif AC ya da AC şeklinde gösteriliyor arkadaşlar. Burada bu alternating current ifadesinin kısaltılmışıdır. Baş harfleridir arkadaşlar. Burada en önemli özellik arkadaşlar şu şekilde gösterilecek bunun simgesi. Doğru akımın simgesi denildiğinde şunu doğru akım şöyle yazalım arkadaşlar. Artı ve eksi bu şekilde kutupları yazıyorduk. Artı uzun çubuk, eksi kısa çubuk oluyordu. Alternatif akıma geldiğimizde dalgalı akım dediğimiz akım değeridir arkadaşlar. Akım çeşididir ve burada şu şekilde bir simgeyle gösteriyoruz. Yönü ve şiddeti sürekli değişir arkadaşlar. Jeneratör ya da alternatör ile üretilir. Barajlarda üretiliyor biliyorsunuz. Ya hidroelektrik santrallerde üreteceğiz ya da termik santrallerde arkadaşlar.
buharın alternatörü döndürmesiyle üreteceğiz. İletimi sırasında enerji kaybı doğru akıma göre azdır arkadaşlar. Burada elektron ileri geri hareket ediyor. Bütün yol boyunca hareket etmiyor. Dolayısıyla iletim sırasında enerji kaybı çok azdır. Gerilimi transformatörlerle yükseltip alçaltmak çok daha kolaydır. Yani ne yapıyoruz mesela? Biz barajlarda elektrik üretildiğinde 350.000 ya da 35.000 voltlara çıkartıp arkadaşlar şehirler arasında daha az kayıpla elektriğin taşınmasını sağlayabiliyoruz. Doğru akıma dönüştürülebilir bir adaptör sayesinde, bir diyot sayesinde arkadaşlar. Önce gerilimi transformatörle düşürüyoruz, sonra da doğru akıma çeviriyoruz arkadaşlar. Evimizde prizden aldığımız akım işte bu alternatif akımdır. Bir şebeke bağlantısıyla alınır. Güç kaynağı seyyar değildir. Yani bizim alternatif akımı başka bir yere götürebilmemiz için bir jeneratör, yanımızda bir jeneratör götürmemiz gerekir. Küçük ya da büyük arkadaşlar ev jeneratörleri de var. Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılmaz çünkü bunun yönü sürekli değişiyor. Yani akım saniyenin 50'de birinde bir tarafa doğru giderken sonraki 50'de birinde diğer tarafa doğru gittiği için yönü ve artı eksi değeri sürekli değişir. Dolayısıyla kaplamacılıkta ve elektrolizde kullanılmaz. Arabanın aküsü şarj edilemez arkadaşlar. Şu animasyona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle doğru akımı yani direct current DC akımı bir görelim. Dikkat ederseniz belirli bir değerde voltaj değeri şu şekilde sabit 3 volt 5 volt gibi ve elektronlar da arkadaşlar hep ne yapıyor? Aynı yönde akıyor. Ve bu bizim doğru akımımızın temsilidir arkadaşlar. Alternatif akıma baktığımızda alternatif akım bir artı değer oluyor sonra eksi değer. Yani bir artı yönde akım bir eksi yönde akım gibi. Dolayısıyla elektronlar bir yöne doğru gidiyor sonra diğer tarafa doğru gidiyor. Ve bu şekilde arkadaşlar bir frekans meydana geliyor. Yani saniyede kaç kere yön değiştirdiğine göre bir frekansı meydana geliyor arkadaşlar. Alternatif akım günlük hayatta hangi araçlarda kullanılıyor? Bir baktığımızda arkadaşlar bütün beyaz eşyalar alternatif akımla çalışıyor. Yani prize takıp çalıştırdığımız bütün cihazlar arkadaşlar alternatif akım çekmiyor. Bir kısmı içerisinde bu alternatif akımı doğru akıma çeviriyor. Peki hangisi doğru akıma çevirmeden direkt kullanıyor? Mesela ütü arkadaşlar doğrudan alternatif akımla çalışır. Bulaşık makinesi doğrudan alternatif akımla çalışır. Yani bunu doğru akıma çevirme ihtiyacı duymaz. Yine bulaşık makinesi, buzdolabı arkadaşlar, saç kurutma makinesi bunlar arkadaşlar doğrudan alternatif akımla çalışır. Fakat televizyon arkadaşlar bunu doğru akıma çevirerek çalışıyor ya da radyo arkadaşlar bunu doğru akıma çeviriyor. Alternatif akım alıyor fakat doğru akıma çevirerek çalıştırıyor arkadaşlar. Ya da masaüstü bilgisayarımız çoğu dijital yapılı araçlar alternatif akımı doğru akıma çevirerek çalıştırıyor arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangilerinde değişken akım kullanılır? Yani alternatif akım kullanılır. Şehir elektriği. Evet arkadaşlar şehir elektriği alternatif akımdır. Barajlardan ya da termik santrallerden, nükleer santrallerden alternatif akım gelir. Transformatör yine arkadaşlar alternatif akımla çalışır. Yani bizim bildiğimiz adaptör ya da trafo arkadaşlar doğru akımla çalışmaz. Bunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Elektroliz değişken akımla yapılmaz demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Bursa seçeneği olacak. Şimdi arkadaşlar Edison ile Tesla arasındaki fikir farklarını görelim. Thomas Edison biliyorsunuz lambayı bulmuştu ve bu bulduğu lambayı arkadaşlar şehre doğru akım çekerek hat oluşturmuş ve bu şekilde satmıştı arkadaşlar. Şöyle DC diye yazalım ya da DC diye yazalım. Doğru akımı savunuyordu arkadaşlar. Alternatif akımı savunan Tesla'ydı. Şöyle AC diye yazalım arkadaşlar. Peki doğru akımı üstün, alternatif akımı üstün hangisi galip geliyor bir bakalım. Şimdi Thomas Edison diyor ki doğru akım en iyi akım çeşididir diye ifade ediyor ve bu şekilde kendi nüfuzunu kullanarak bunu millete empoze etmeye çalışıyor arkadaşlar. Farklı gerilim isteyenler için farklı hat çekilmesi gerekiyor doğru akımda arkadaşlar. Çünkü doğru akımın yükseltilmesi veya düşürülmesi çok maliyetlidir arkadaşlar. Dolayısıyla siz 5 voltluk bir pilinizi şarj etmek istiyorsanız arkadaşlar ayrı bir hat çekmek zorundasınız. 110 voltluk bir bulaşık makineniz varsa ki Amerika'da arkadaşlar 110 volt kullanılıyor şu anda.
Bunun için de arkadaşlar farklı bir hat çekilmek zorunda kalınıyor. Aynı zamanda kayıplar çok fazla olduğu için her 2 kilometrede jeneratör kurulması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz mesela şu anda her 2 kilometre bir alternatif akım kullanıyoruz. Mesela şehirler arası ve şehir içerisindeki gerilimde alternatif akım kullanıyoruz. Fakat herhangi bir şekilde böyle 2 kilometrede bir jeneratör kurup gerilimi ayarlama durumuna ihtiyaç duymuyoruz arkadaşlar. Çünkü kayıplar çok da fazla değil. Alternatif akım tehlikelidir, kimse kullanmamalıdır diye arkadaşlar kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Bunu da bilelim. 110 volt iyidir deyip bu şekilde kullanılmış. Sonrasında da arkadaşlar maliyet 110 volttan 220'ye değiştirme maliyetli olduğu için Amerika'da şu anda arkadaşlar 110 voltluk şehir ve şehirler arası gerilimi ve 60 Hz'lik alternatif akım kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi Nikola Tesla'nın fikirlerine baktığımızda Nikola Tesla alternatif akımı biliyorsunuz savunuyor ve alternatif akımda biliyorsunuz akımın yönü sürekli değişiyor ve bu sürekli değişimden dolayı da transformatörlerle biz gerilimi istediğimiz değere yükseltebiliyoruz ya da düşürebiliyoruz. Şöyle adaptör diyelim. Adaptörlerle biz 5 voltluk ya da 12 voltluk değerleri evimizde arkadaşlar çok pahalı olmayan adaptörlerle bunu değiştirebiliyoruz. Hatta bir adaptör hem 5 voltluk bir çıkış hem işte 7 voltluk hem 9 voltluk çıkış verebiliyor. Ayarını değiştirerek çok ucuz bir şekilde alıp bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve şehirler arasında da arkadaşlar gerilim çok fazla yükseltilerek yani 35.000 voltlara ya da 350.000 voltlara şehirler arası akım olarak arkadaşlar ya da gerilim diyelim şehirler arasında voltaj yükseltiliyor ve akım azalıyor. Akım bu şekilde transformatörler ya da trafolarla arkadaşlar azaltılarak ya da gerilimi yükseltilerek az kayıpla barajlardan bize gelmesi sağlanıyor arkadaşlar. Farklı gerilim tercihleri için hat çekmeye gerek yok demiştik. Adaptör bu işe yarıyor. Ve arkadaşlar hesaplamalarına göre 240 voltluk gerilim en uygun gerilimdir alternatif olarak ve 60 Hz kullanılması gerekiyor diyor. Biz şu anda arkadaşlar Türkiye'de 230 volta 50 Hz'lik alternatif akım gerilimi kullanıyoruz. Yani bizim prizlerimizden aldığımız gerilim 230 voltluk etkin gerilim dediğimiz gerilim değeridir. Ve arkadaşlar 50 Hz'lik frekansı var. Yani saniyede 50 kez ne yapıyor? Yön değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu soruya bakalım. Tabloda doğru akım ile alternatif akım arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre hangi satırlardaki yapılan karşılaştırma doğrudur demiş arkadaşlar. Doğru akım için şöyle bir şey yazmış birinci öncülde. Potansiyelin yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru akar. İster doğru akım ister alternatif akım olsun yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akacaktır arkadaşlar. Alternatif akım potansiyel fark oluşturmaz diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Potansiyel fark olmasa elektronlar hareket etmeyecektir. Birinci öncülümüz yanlış. Tek yönlü akımdır. Evet, hep aynı yönlü akar. Sürekli yön değiştiren akımdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Alternatif akımın yönü saniyede bizim kullandığımız frekansa göre arkadaşlar 50 kere yön değiştiriyor demiştik. 3'e baktığımızda akım değeri sabittir doğru akım için. Bu doğru. Akım değeri sinüzoidal olarak değişir. Yani dalgalı şekilde olur. Şu şekilde arkadaşlar. Sinüs fonksiyonu şeklinde değişir. Sinüs fonksiyonu bir artı oluyor, bir eksi oluyor, bir artı oluyor, bir eksi oluyor. Dolayısıyla alternatif akım da aynı şekilde olduğu için sinüzoidaldir, doğrudur diyoruz. Buna göre cevabımız 2 ve 3 Denizli seçeneği olacak. Şimdi arkadaşlar Eskişehir'deki Gökçekaya Barajı'na şöyle bir bakalım. Burada türbinlerle sağlanan elektrik arkadaşlar şehre nakledilirken 35.000 ya da 350.000 voltlara çıkarılarak naklediliyor demiştik. Neden bu yapılıyor arkadaşlar? Şimdi gerilimi ürettiniz. Ne yapıyorsunuz? Trafo sayesinde 350.000 voltlara çıkarttınız ve akımda ne oldu? Çok çok cüzi bir akım değeri oldu. Akım çok azaldı. Ve arkadaşlar akımın çok azalması yani voltu yükseltiyorsunuz ve akım azalıyor. Çünkü güç aynı şekilde nakledilecek. Gücü tarif ederken arkadaşlar
10. sınıfta V çarpı I şeklinde ifade etmiştik. Güç, elektriksel güç anlamında. Burada voltu yükselttiğinizde mecburen akım da azalıyor ve şehirler arasında düşük akımlı bir elektrik iletimi arkadaşlar az bir kayıpla iletilmesi anlamına geliyor. Ve bu 35.000 voltla şehre gelen elektriğimiz arkadaşlar tekrar trafolarla 230 volt, 220 volt değerlerine düşürülerek evde kullanılacak duruma getiriliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir alternatörün ya da bir jeneratörün içerisinde nasıl elektrik üretildiğini görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi mıknatısımız var. Mıknatısın NS kutupları arasında bir manyetik alan var. N'den S'ye olacak şekilde. Ve burada bobinimizin ya da çerçevemiz arkadaşlar sürekli içerisinden geçen manyetik alan değiştiriliyor. Akı sürekli değişiyor ve bu sürekli değişim indüksiyon akımı meydana getiriyor demiştik. Delta fi bölü delta t şeklinde akı değişimi bölü zaman demiştik ve buradaki bobinin sargısını da buraya çarpan olarak yazmıştık hatırlarsanız. Ve burada sinüzoidal dediğimiz bu gerilim meydana geliyor. Bakın bir pozitif yönde bir negatif yönde, bir pozitif yönde bir negatif yönde. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz voltaj artı 2,5 volt eksi 2,5 volt arasında gidip geliyor. Ben burada tur sayısını arttırırsam nasıl bir durum meydana gelecek? Yani eğer daha hızlı döndürürsem arkadaşlar dikkat ederseniz bu sefer akı değişimi arttı. Daha birim zamanda daha fazla tur sayısı yapması daha hızlı akı değişimine ve daha hızlı akı değişimi de daha yüksek voltaj değeri oluşmasına. Bakın dikkat ederseniz kaç 7 voltlar civarında voltaj değeri artı 7 eksi 7 arasında gidip gelmesine neden oldu arkadaşlar. Şimdi burada alternatör dediğimiz arkadaşlar alternatif akım kaynağı kullanıyor. Bir artı yönde bir eksi yönde gidiyor. Eğer ki bu dinamo olsaydı nasıl bir durum söz konusu olacaktı? Şimdi onu bir görelim. Burada dinamonun yapısı biraz farklı dikkat ederseniz bir fırça var ve artı eksi bu şekilde biri bu tarafa biri bu tarafa değiyor. Ve dinamoda dikkat ederseniz eksiye düşmüyor arkadaşlar. Yani burada yapı itibariyle mantığı aynı, çalışma mantığı aynı fakat şekli biraz farklı. Dolayısıyla volt değeri hep artıda kalıyor arkadaşlar. Hep artı yönde oluşan bir gerilim oluşturmuş oluyor dinamoda. Şimdi şu soruya bakalım. Alternatif akım ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sabit manyetik alan içerisinde sürekli dönen bir tel çerçevede oluşan akımdır. Evet, doğrudur arkadaşlar. Tel çerçevemiz ya da bobinlerimiz manyetik alan içerisinde sürekli dönerek akı değişimi meydana getirir ve bu sayede de bir alternatif akım oluşur. Periyodik olarak yönü ve şiddeti sürekli değişir. Evet, bir artı yönde oluşuyordu. Bir de eksi yönde oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla saniyede bizim kullandığımız akımda arkadaşlar 50 Hz'lik bir akım kullanıyoruz demiştik. Saniyede yönü 50 kere değişiyor demiştik arkadaşlar. Bir süre sonra sabitlenir. Arkadaşlar sabitleme durumu olmaz. Yani akımın sabit olmasını istiyorsanız doğru akıma çevireceksiniz ya da akü kullanacaksınız arkadaşlar. Buna göre cevabımız 1 ve 2 Denizli seçeneği olacak. Şimdi arkadaşlar bu alternatif akımın grafiğini çizmeye çalışalım. Dedik ki arkadaşlar artı yönde bir maksimum değere ulaşıyor. Sonra sıfıra geliyor. Sonrasında da eksi yönde bir maksimum değer. Sonra artı yönde bir maksimum değer. Sonra eksi yönde bir maksimum ve bu şekilde devam ediyor demiştik. Ve daha öncesinde arkadaşlar bir S şekli biliyorsunuz periyodu meydana getiriyordu. Yani maksimuma çıkma, inme ve tekrar başladığı noktaya geri gelme şu S şekli arkadaşlar bir periyotluk zamanda T ile gösteriyorduk biliyorsunuz periyodu. T periyot diye yazalım. Yani bir dalga şeklinin oluşma süresidir arkadaşlar. Frekans da arkadaşlar 1 saniyedeki dalga şekliydi. 1 saniyedeki dalga şekli diye ifade etmiştik hatırlarsanız 10. sınıfta. Dolayısıyla bizim frekansımızın 50 Hz olduğunu söyledik. Yani frekans değeri Hz birimiyle verilir. Yani bunun anlamı şu şekillerden saniyede 50 tane üretiliyor demektir. Yani bizim akımımızda bu karşılığa geliyor arkadaşlar. Ve şurası da arkadaşlar dolayısıyla T bölü 2 yani periyodun yarısı olacak. Şu tepeye çıkmadı arkadaşlar. T bölü 4 şu tepede arkadaşlar yani baştan itibaren 3T bölü 4 sürede meydana gelmiş olacak. Buradaki akımımızın en fazla değeri I max diyeceğiz.
ve yine negatif değeri de eksi I max olacak arkadaşlar. Şimdi akımımız bu şekilde ise tabii ki gerilimimiz de aynı şekilde olacak. Şöyle diyelim. Gerilimimiz de aynı mantıkta çalışacak. Yine maksimum minimum olacak. Yani sinüzoidal, yani sinüs fonksiyonu şeklinde sinüzoidal. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar yine şuraya kadar olan geçen zaman, başlangıçtan buraya kadar geçen zaman periyot olacak. Yine bir periyotluk zamanda şurası diğeri meydana gelecek. Yine bir periyotluk zamanda diğeri meydana gelecek diyeceğiz. Ve burada gerilimi düşündüğümüzde burası V maksimum olacak. Şurası da arkadaşlar eksi V maksimum olacak diyeceğiz. Şimdi dünyada kullanılan gerilim değerlerine baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de 220-230 volt arası ve 50 Hz'lik bir gerilim kullanılıyor demiştik. Amerika'da 110 volta 60 Hz kullanılıyor dedik. Bu ne gibi bir fark meydana getiriyor arkadaşlar? Şimdi daha yüksek voltajlarla biliyorsunuz elektriğin nakledilmesinde düşük akımlı bir nakil söz konusu oluyordu ve kayıp azalıyordu. Özellikle biz barajlardan şehirlere elektriği naklederken voltajı bayağı yükseltiyorduk ve kayıpları azaltıyorduk. Amerika'da 110 voltun kullanılması arkadaşlar, yani 220 yerine 110 kullanılması daha fazla akım nakledilmesi anlamına geliyor ve daha fazla kayıp anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bu çok avantajlı bir şey değil. Ve siz Türkiye'de 220'lik gerilimle çalışan bir makineyi Amerika'ya ya da yine Filipinlere mesela götürdüğünüzde bunun bir dönüşümünü almanız gerekiyor. Ya da Amerika'dan aldığınız telefonunuzun adaptörü 110 volta ayarlıdır. Bunun şöyle başında bir giriş vardır. Farklı bir giriş değeriyle Türkiye'de kullanılabilir hale getiriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hangi ülkede hangi voltla kullanılıyor bunu bilmekte fayda var. Aldığınız cihaz Türkiye'de çalışmayabilir adaptörsüz bir şekilde. Şimdi arkadaşlar etkin gerilim tanımına bir bakalım. Alternatif gerilim kaynağının ürettiği enerjinin doğru akım karşılığıdır. Yani akım biliyorsunuz maksimum değere geliyor fakat maksimum değerde çok uzun süre durmuyor. Dolayısıyla gerilim olarak arkadaşlar maksimum değer kadar enerji üretmez. Mesela biz Türkiye'de 230 voltluk etkin gerilim alıyoruz arkadaşlar ama maksimum gerilimimiz 325 volt civarında. Fakat bizim makinelerimiz 325 voltluk bir gerilim almış olmuyor. Yani etkin değer kadar bir enerji karşılığı voltajı almış oluyoruz. Dolayısıyla doğru akım karşılığı, alternatif akımın doğru akım karşılığına etkin gerilim deniyor. Maksimum değeri kök 2'ye bölerek buluyoruz arkadaşlar. Akıma baktığımızda yine akımımız maksimum değerde çok durmuyor. Bunun kök 2'de 1'i kadarlık kısmıyla enerji açığa çıkarmış oluyor. Yani alternatif akım bu maksimum değer kadar enerji üretmiyor. Etkin değer kadar enerji üretmiş oluyor. Dolayısıyla kök 2'ye bölerek etkin değerini bulup bu şekilde enerji miktarı hesaplanır. Etkin değerler ampermetrede ve voltmetre ile ölçülen değerlerdir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve 10. sınıfta Vır formülünü hatırlıyorsunuz değil mi? Ohm yasası V eşittir I çarpı R dediğimizde bu arkadaşlar artık şu hale gelmiş oldu. Yani etkin değerin gerilimini, etkin gerilimi bulmak için etkin akımı ve direnci bilmeniz gerekir. Peki ben bunu maksimum değer cinsinden bulmak istiyorsam V maksimum eşittir I maksimum çarpı R yapacağım arkadaşlar. Dolayısıyla hangisini bulmak istiyorsam onun formülünü kullanacağım. Şimdi şu soruya bakalım. 5 ohmluk bir direncin uçları arasına bağlanan alternatif akım kaynağının maksimum gerilim değeri. Arkadaşlar V max değerini söylüyor. Ne kadarmış? 40 kök 2'ymiş arkadaşlar. O zaman V etkin değer bunun kök 2'de 1'i. Yani V maksimum bölü biliyorsunuz kök 2 idi. Dolayısıyla 40 kök 2 bölü kök 2 dediğimde 40 voltluk bir etkin gerilimden bahsetmiş oluyorum. Buna göre devrede sağlanan etkin akım değeri kaç amperdir diyor. Arkadaşlar voltun etkin değerini bulduysam V etkin I etkin çarpı R diyeceğim ve volt değeri olarak buraya 40'ı yazdım.
I etkin olarak değeri bulabilmem için direnç değeri ne kadarmış arkadaşlar? 5 ohmluk bir direnç değeri varmış. O zaman I etkin dediğimde 8 amper olacak arkadaşlar. Dolayısıyla etkin değer 8 amper, maksimum 8 kök 2. O zaman I max yazalım arkadaşlar. I max 8 kök 2. Onun kök 2 katı oluyor arkadaşlar. Bize ne sorulmuştu? Akımın etkin değeri, cevabımız 8 amper olacak. Şimdi şu soruya bakalım. Alternatif akım devrelerinde etkin gerilim için yargılarından hangileri doğrudur demiş. DC devrelerinde aynı sürede açığa çıkacak ısı enerjisini veren AC gerilimidir. Yani doğru akım devrelerinde aynı sürede açığa çıkacak ısı enerjisinin alternatif akım gerilimi değeri midir? Evet, bunu bu şekilde ifade etmiştik. Yani alternatif akımın doğru akım değerinde enerji üretildiğinde arkadaşlar karşılık gelen gerilimidir demiştik etkin gerilim için. O zaman bu doğru. Voltmetrenin gösterdiği değerdir. Evet, voltmetrelerin gösterdiği veya ampermetrelerin gösterdiği değerler etkin değerlerdir demiştik. Maksimum gerilim değerine eşittir demiş. Arkadaşlar maksimum gerilim değerine eşit olmadığını, etkin gerilimin maksimum değerin kök 2'de 1'i olduğunu söylemiş. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Ceyhan seçeneği olacak.